Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kayseri ilimizin meşhur yağlama tarifini vereceğim. İnanılmaz lezzetli ve orijinal bir tarif diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şebit hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1,5 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra ilk etapta her zamanki gibi 4 su bardağı unumu ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzu ilave ettikten sonra hamurumu tekrar karıştırıyorum. Evet, hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra çırpıcıyı bırakıyorum ve kıvamını daha iyi hissedebilmem için elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz ki özellikle şebitlerimizin kıvamı lastik gibi olmasın. Evet, hamurumu toparladım. Bu aşamadan sonra masamın üzerine alıyorum ve geri kalan yarım su bardağı da un ilave ediyorum. Daha fazla un ilave etmeyeceğiz. Tam 1,5 su bardağı una toplamda 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ama lütfen siz yine de kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hamurun kıvamı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu şekilde hamurumu hasıllamaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra üzerini örtüyorum ve sadece ortalığı toplayana kadar hamurumuz çok çabuk özleşmesi için bu işlemi yapıyoruz. Burası çok önemli. Evet, bir 3 dakika bekledikten sonra bakın hamurun kıvamına anında pürüzsüzleşiyor. Bu işlemi bütün hamurlarınızda yapabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor. Bu sayede çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Bakın pürüzsüz bir kıvam oldu. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapattım ve sadece bir 15-20 dakika mayalamaya bıraktım. Hamurumuz mayalanırken de biz şimdi harcını hazırlıyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Üzerine 1 kilo kıymamı ekliyorum ve sadece böyle kavururken çok çabuk kum gibi olmasını istiyorsanız eğer bu önemli bir püf noktası. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum ve bu şekilde eze eze pişiriyorum. Bakın kıymalar topak topak değil de kum gibi oldu. Kıymalar suyunu çektikten sonra 2 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Adı üzerinde yemeğin adı yağlama olduğu için yağın biraz daha fazla olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, 2 çay bardağı yağımı ilave ettikten sonra 50 gram da olmazsa olmaz tereyağı ilave ediyorum ve kıymamı güzelce kavuruyorum. Evet, kıymamı da hafif kavurduktan sonra üzerine 2 adet orta boy doğramış olduğum soğanımı ve 1 diş sarımsağımı ilave ediyorum. Bu aşamada soğanlarımız ölene kadar ve suyunu çekene kadar güzelce kavuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız da gayet güzel kavrulduktan sonra şimdi renklendirme ve tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1,5 yemek kaşığı domates salçasını ilave ettikten sonra homojen bir şekilde bütün malzemeleri karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, salçalar da güzelce kavruldu. Ekşi kokusu çıktı. Bu aşamadan sonra doğramış olduğum 5 adet sivri biberlerimi ekliyorum. Özellikle iç harcını kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Evet, 2. çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra rondodan geçirdiğim 3 adet domatesimi ilave ediyorum. Ve güzelce pişiriyorum. Evet, domateslerimi de ilave ettikten sonra şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Benim en çok yakıştırdığım 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biberi, 1 çay kaşığı karabiber ve harcımızın lezzetine lezzet katmak için yarım çay kaşığı da şeker ekledikten sonra domateslerimizin suyunu çekene kadar harcımızı pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok lezzetli bir harcımız oldu. Bakar mısınız görüntüye? İşte bu şekilde olması gerekiyor. Bol yağlı
ve sulu sulu olması gerekiyor. Şimdi harcımızı kenara alıyoruz ve şebitlerimizi açmaya geçiyoruz. Benim acil işim çıktı. Onu yapmak zorundaydım. O süreçte çok bekledi hamurum. O yüzden size lütfen 20 dakika bekletmenizi tavsiye ediyorum. Evet, mayalanan hamurumun ekşi kokusu çıkması için biraz daha yoğurduktan sonra bu şekilde eşit parçalara bölüyorum ve her parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler haline getirip merdane yardımıyla incecik açıyorum. Ve her açtığım şebitlerimi unlamış olduğum masanın üzerine diziyorum. Bu aşamada ben video çektiğim için sırasıyla yapmak zorunda kaldım. Ama siz kendiniz evde yaparken hem açıp aynı zamanda da üzerine soslayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, toplamda 9 tane şebit açtık. Bu aşamadan sonra doğradığım 5-6 tane maydanozumuz harca ilave ediyorum ve karıştırdıktan sonra şebitlerimizi pişirmeye geçiyoruz. Evet, tavamı güzelce kızdırdıktan sonra açmış olduğum şebitlerimi bu şekilde üzerine yerleştiriyorum ve bu arada ocağımın yüksek ateşte olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bakın göz göz olmaya başladı. Bu aşamadan sonra hemen ters çeviriyorum ve kabardıkça üzerine bastırıyorum ki olan göz gözler güzelce pişsin ve hafif yansın. Burası çok önemli. Pişmiş olan şebitleri üst üste alıyorum ve diğerlerini pişirmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şebitlerimiz pişti. Dediğim gibi toplamda 8 adet olması gerekiyor. Dün MasterChef'te bu şekilde gördüm. Demek ki ideali buymuş. Evet, gördüğünüz gibi böyle 4'e katlıyorum ve uç kısımlarını yağ batırıyorum. Ve her tarafını harcımdan bolca gezdiriyorum. Bu işlemi şebitlerim bitene kadar tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kayseri yağlamamı yaptım. Şuraya bakar mısınız? Of, olmaz güzel gözüküyor. Hele şu sızan yağlara bakın. Oy 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 oy. Hemen şimdi sizin için kesip tadına bakmak istiyorum. Aynı zamanda da çok sabırsızlanıyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ortasına yoğurt sosunu da dökmek istiyorum. Of 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 of. Şöyle hemen sizin için. İnceliğine bakar mısınız? Ay 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 ay. Dün MasterChef'te gördüm. Çok canım çekti. İnanılmaz canım çekti. Hemen dedim bunu yarın yapmalıyım. Özellikle sizlerle de paylaşmak için işten geldikten sonra hemen yaptım. Bakar mısınız görüntüye? Bismillahirrahmanirrahim. Ay harika. Muhteşem. Ay, olağanüstü bir şey oldu. Özellikle şöyle yağlarından damlatarak yemek istiyorum. Of of of. Oy 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 oy. Bunu bu şekilde komşuma vereceğim. Bakar mısınız katların inceliğine? Gerçekten muhteşem oldu. İncecik katlar. Şuraya bakın. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şuradaki katlara bakın. İncecik. Asla hamurlaşma yok. Muhteşem bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.